Şu an aynı evi paylaştığınız insanlar gerçekten aileniz mi? Yoksa sadece aynı mutfağı ve faturaları paylaştığınız birer yabancı mı? 40 yaşındasınız ve kurduğunuz bu krallığın aslında sessiz bir hapishaneye dönüştüğünü itiraf etmekten mi korkuyorsunuz? Bugün Kırklar Kulübü'nün ilk videosunda aile dosyasını açıyoruz. Birçoğumuz bu yaşa kadar aileyi otomatik pilotta yönettik. Kariyer, taksitler, gelecek kaygısı derken yanı başımızdaki ailemizi unuttuk. 40 yaş hayatın ikinci yarısıdır ve bu dönem bir teslimiyet değil, aksine muazzam bir restorasyon dönemidir. Bugün analitik psikolojinin babası Carl Jung'dan tam 80 yıldır devam eden Harvard Yetişkin Gelişimi çalışmasına, modern ilişkinin mimarı Dr. John Gottman'a ve gelişim psikolojisinin mimarı Erik Erikson'a, Türkiye'nin bilgeliği, Doğan Cüceoğlu'ndan aile sistemlerinin rasyonel sesi üstün dökmene kadar dev bir rehberlikle ilerleyeceğiz dostlar. Videonun sonunda modern dünyanın aslında bize özgürlük diye sattığı o sahte bireysellik tuzağının bizi nasıl bir yalnızlık enkazına sürüklediğini birlikte göreceğiz. Eğer evinizdeki o sessizliği bozmaya hazırsanız restorasyon başlıyor. 40'lı yaşlardan sonra evlilikler genelde bir lobi faaliyetine dönüşüyor. İletişimimiz artık sadece mutfak alışverişi yapıldı mı, çocuğun taksidi yattı mı gibi sorulardan ibaret kalıyor. Aynı çatı altında iki ayrı gezegen gibi dönüp duruyoruz aslında. Ünlü psikiyatr Carl Jung, hayatın sabahı için geçerli olan kural, öğleden sonrası için geçerli olamaz der. Jung'a göre 40 yaş, insanın dış dünyadaki maskelerini bırakıp kendi içine ve yakınındaki bağlara dönme vaktidir. Eğer siz 20'li yaşlardaki davranışlarınızla 40 yaşınızdaki evliliğinizi yönetmeye çalışırsanız, o evlilik çatırdar. Jung bu dönemi bir restorasyon zorunluluğu olarak görür. Kendinizi tanımaya başladığınız bu dönem aslında eşinizi de yeniden tanımayı gerektirir. Jung burada bireyleşme kavramından bahseder. Gençlikte toplumun beklediği rolleri oynarken 40 yaşında gerçek benliğinizle yüzleşirsiniz. Eğer eşinizle beraber bu değişimi yönetemezseniz yıllar geçtikçe aynı ev içinde iki yabancıya dönüşürsünüz. Çünkü artık sabahın bitmek bilmeyen enerjisinin yerini ikindinin uzun gölgelerine ve derin sorunlarına bırakmıştır. Meşhur Harvard Yetişkin Gelişimi çalışması tam 80 yıldır, evet yanlış duymadınız tam 80 yıldır devam ediyor. Aynı grubu ve onların çocuklarını da inceliyorlar. Çalışmanın şu anki direktörü Robert Waldinger bizi hayatta sağlıklı ve mutlu tutan şey ne kadar para kazandığımız, ne kadar başarılı olduğumuz değil, kurduğumuz bağların nitelikleridir der. 40 yaşındaki bir erkek için nitelikli bağ eşinin iç dünyasına hala sahip olup olmadığıyla ölçüldür. İşte tam bu noktada Dr. John Gottman binlerce çift üzerinde yaptığı 40 yıllık araştırmanın sonunda şunu gördü. Aslında evliliği bitiren büyük kavgalar değil, o küçük duygusal kopuşların birikmesidir. Gottman buna aşk haritaları ismini verdi. Bir erkeğin 40 yaşından sonra en büyük yanılgısı eşini tanıdığını sanmasıdır. Oysa eşiniz de hayatın ikinci evresine girdi ve onun da dünyası değişti sizinki gibi. Gottman'ın araştırmalarında duygusal banka hesabı diye bir kavram vardır. Gün içindeki o küçük ilginiz, bir gülümsemeniz veya sadece onu dinlemeniz bile bu hesaba yatırım yapmaktır. 40 yaşından sonra bu hesap boşalmaya başlar. Çünkü zaten nasıl olsa evliyiz rehaveti çöker. Oysa ilişki tıpkı canlı bir organizma gibi sürekli besin ister dostlar. Şimdi kendinize dürüstçe bir soru sorun. Eşinizin şu anki en büyük stres kaynağını biliyor musunuz? Şu an kalbinde hangi ukdeyle uyandığını, hangi hayalinden vazgeçmek zorunda kaldığı için hüzünlendiğini biliyor musunuz? Eğer bilmiyorsanız kalabalıklar içinde yalnızlaşıyorsunuz demektir. 40 yaş Carl Jung'un bireyleşme felsefesiyle o aşk haritasını yeniden çizmek için önünüzdeki son büyük kavşak olacaktır. Bu dönemin ikinci büyük ayağı ise çocuklara rehberliktir. Gelişim psikoloğu Erik Erikson 40-65 yaş arasında üretkenliğe karşı durgunluk evresi olarak tanımladığı bir bölüm var. Bu evrede bir erkek şu soruyu sorar. Ben arkamda ne bırakıyorum? Eğer çocuklarınızla sadece kurallar ve para kavramları üzerinden iletişim kuruyorsanız aslında onlara bir miras değil, sadece bir vasiyet bırakıyorsunuz demektir. Erikson der ki bu yaşlarda birine rehberlik etmeyen, bir şey üretmeyen erkek psikolojik bir durgunluğa girer. Bu durgunluk ise erken yaşlanmayı ve hayatın anlamsızlaşmasını getirir. Yani çocuklarınıza rehberlik etmek aslında sizin de ruhsal sağlığınızın bir anahtarıdır. Rahmetli Doğan Cüceoğlu hocamızın o muazzam sözünü hatırlayalım. Aile insanın ana vatanıdır.
Eğer siz 40'lı yaşlarda o ana vatanda gerçek bir huzur ve bağ içinde yaşayamıyorsanız, dış dünyada kazandığınız hiçbir zafer, üzgünüm ama, sizi tatmin etmeyecektir. Ne aldığınız o lüks araba, ne giydiğiniz pahalı kıyafetler, ne de bankadaki o 7 haneli rakamlar. Akşam eve geldiğinizde hissettiğiniz o boşluğu doldurmaya yetmeyecektir. Çocuklara rehberlik etmek, onlara ne yapacaklarını dikte etmek değildir. Aksine onlara nasıl iyi bir birey olunacağını, bir kadına veya erkeğe nasıl nezaketle yaklaşılacağını ve haysiyetli bir hayatın nasıl kurulacağını bizzat kendi hayatınıza göstermektir. Bizim eşimize duyduğumuz saygı, çocuklarımızın gelecekteki tüm ilişkilerindeki esas kaynak olacaktır dostlar. Psikoloji de buna gözlemsel öğrenme denir. Onlar bizim ağzımızdan çıkan nasihatleri değil, evdeki ayak seslerimizi modellerler. Onlara haysiyet öğretmek istiyorsak, önce biz haysiyetli yaşamalıyız. Onlara sevgi öğretmek istiyorsak, önce annelerini sevmeliyiz. Burada bir parantez açmak istiyorum. Çünkü mesele sadece psikolojik değil, aynı zamanda sosyolojik bir beka meselesi. 7 yıldır Finlandiya'da yaşıyorum ve buradaki toplum yapısını her gün gözlemleme şansı buldum. Dışarıdan bakınca her şey mükemmel. Aslında eğitim sistemi dünya lideri, devlet tıkır tıkır işliyor. Refah seviyesi zirvede, alım gücü sıralamasında dünyanın en üst sıralı ülkelerinden bir tanesi. Ama o pırıl pırıl minimalist döşenmiş evlerin perdesiz pencerelerinden içeri baktığınızda ağır ve yoğun bir sessizlik görüyorsunuz. Batı toplumları bireyselliği kutsarken aile bağlarını bir yük olarak görmeye başladı. Sonuç ne oldu biliyor musunuz? Finlandiya ve benzeri Avrupa ülkelerinde yalnız ölüm bir toplumsal norm haline geldi. İnsanlar o çok övündükleri bireysel özgürlükleri içinde evlerinde sessizce ölüyorlar. Çünkü o sahte özgürlük kavramı aile bağlarını birer birer koparıp attı. Modern insan ben kimseye hesap vermem kardeşim dediğinde aslında kimse tarafından aranmayacağı bir geleceği satın almış oldu. Peki ya bizde durum ne? Bizim o kutsal saydığımız aile yapımız aslında öyle bir hızla çürüyor ki çok yakında o Finli yaşlıların sessizliğini bile mumlar hale geleceğiz. Ama tek bir farkla. Bizim arkamızda bizi birlikte tutacak, yaşlılığımızda bize bakacak o sosyal devlet mekanizmaları maalesef olmayacak. Biz ailemizi kaybedersek sadece duygusal olarak değil, fiziksel ve ekonomik olarak da kimsesiz kalacağız. TÜİK verilerine baktığımızda boşanma oranlarının son 20 yılda %50'den fazla arttığını görüyoruz. Daha da ürkütücü olanı özellikle 45 yaş üstü ve genellikle 20 yılı devirmiş yani saçlarını birlikte artmış çiftlerin boşanma eğilimini yani gri boşanma dediğimiz kopuşların toplumda hızla artmasıdır. Gri boşanma bir ömrün sermayesinin son düzlükte iflas etmesidir. 25 yıl aynı sofraya oturup 26 yıl sonunda neden yabancı gibi ayrılır insan? Çünkü o 25 yıl boyunca restorasyon yapılmamış, sadece idare edilmiştir. Çünkü eskiden bizi bir zırh gibi koruyan o geniş aile yapısını modern şehir hayatının çarklar arasında kurban ettik. Komşuluk yok, mahalle kültürü bitti, akrabalık desen o da zaten bayramlarda attığımız hazır mesajlar kadar gerçek. Yani dostlar, eğer aile kalemizi de kaybedersek altında kalacağımız enkaz Avrupa'dakinden çok daha karanlık, çok daha soğuk olacak. Şimdi bazılarınızın içinden şu geçiyor olabilir. Ya hocam, amma da karamsar konuştun. Bizim evde durumlar öyle değil. Her akşam hepimiz birlikte salondayız. Ortada meyve tabağı, işte televizyonda meşhur dizi ya da derbi maçı, işte çaylar demlenmiş, kahkahalar atılıyor. Yani biz hala bir aradayız diyebilirsiniz. Haklısın. O akşam ritüeli aslında bizim genetik kodumuzda var. O 2 saatlik biz bir aradayız görüntüsü hafta içi birbirimizden ne kadar koptuğumuzu unutturan muazzam bir narkoz gibidir. Aynı evin içinde birlikteyken nasıl birbirimize bu kadar yabancılaştık? İşte burada Üstün Dökmen hocamızın o sarsıcı rol yapma analizine bakmamız gerekiyor. Dökmen hocamız der ki, çoğumuz ailemizle insan insana değil rol ilişki kuruyoruz. Peki ne demek bu? Eve geldiğinizde koca, baba veya bir otorite rolüne giriyoruz. Karşımızdaki de eş ve anne rolünde. Ama o rollerin arkasında kanlı canlı, üzgün veya mutlu olan gerçek insanı görmüyoruz. Birbirimize rollerimiz üzerinden işte yemek hazır mı, işte ödevler bitti mi, yarın faturalar ödenecek gibi komutlar veriyoruz. Bu Üstün Dökmen'in deyimiyle bir iletişim çatışmasıdır. Çünkü dikey bir otorite kurmaya çalışırken yatay duygusal bağımızı koparıyoruz. Rollerin arkasında saklandığımızda incinmekten kurtuluruz ama sevilmekten de vazgeçmiş oluruz dostlar.
Çünkü gerçek sevgi rollerin arkasındaki insanda saklıdır. Bu ilk videonun konusunu yazarken beni ziyarete gelen bir arkadaşım, "Ya Selman, 20 yılı geçti, yurt dışında iyi şartlarda yaşıyorsun. Sana mı kaldı bu konuları konuşmak?" dediğinde, aslında bu konulara değinmek istememin nedeninin yargılamak değil, bir zamanlar sahip olduğumuz o muazzam hazinenin, yani bir arada olabilme potansiyelimizin modernleşiyoruz yalanı altında birer vitrin süsüne dönüşmesine tahammül edemediğim içindi. Değerli dostlar, bugün Kırklar Kulübü'nün ilk videosu ile aile dosyasını konuştuk. 40 yaş ve üzeri erkekler için finansal zırh ve güç, hücresel enerji ve sağlık, yeni dünyaya adaptasyon gibi onlarca farklı konuda videolarımızla bu restorasyonu bir bütünsel olarak tamamlayacağız hep birlikte. Çünkü güçlü bir aile, güçlü bir adamla, güçlü bir adam ise farkındalıkla başlar. Şimdi kendinize ve hayatınıza dair o en dürüst soruyu sorun. En son ne zaman televizyonu ve telefonları tamamen kapatıp sadece birbirinizi dinleyerek bir akşam geçirdiniz? Sadece insan insana konuşarak, maskelerinizden kurtularak eşinizin gözlerinin içine en son ne zaman baktınız? Yorumlarda buluşalım. Bu akşam o evdeki o dijital duvarı yıkmak için atacağınız o ilk küçük adım ne olacak? Bu videoyu ailesini sadece bir lojistik birim gibi görmeye başlamış, yorgunluktan bağlarını unutmuş o kadim dostuna gönder. Kanala abone olarak bu stratejik restorasyonda bana destek ol. Bu sadece benim değil, aynı zamanda bizim yolculuğumuz. Bağkur, ailenize ve değerlerinize bağlı kalın.